Arkadaşlar hoş geldiniz. Umarım keyifler yerindedir. Umarım her şey yolunda gidiyordur. Bugün sizlerle beraber Kalgur için hazırladığım bir rehbere bir bakacağız. Kalgur için daha önceden hazırladığım bir rehber vardı. Bu onun devamı gibi olacak. Yani buradakileri anlamak için önce onu da izlemeniz gerekiyor. Önce onu izleyip sonra buraya gelin. Bu biraz daha devam gibi olacak ve burada ne anlatacağım ben sizlere? O videodan sonra Path of Exile'in GGG'nin yapmış olduğu bazı değişiklikler vardı. Özellikle Dust anlamında bayağı bir şeyi değiştirdiler. O değişikliklerin oyuna yansıması farklı oldu ve bu yüzden de internetteki Reddit'teki insanlar olsun, diğer Path of Exile oyuncu, özellikle yabancılar olsun çok büyük, özellikle Çinliler çok büyük datalar çıkardı. Ben de bu dataları sizlerle paylaşmak istiyorum ve her bir özellikle en mantıklı yapılması gereken şeyler nelerdir o gibi konulara değineceğimiz bir video olacak. Şimdi vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Öncelikle her şeyden önce gold nasıl kasmak? Gold nasıl kasacaksınız? Videonun altına benim Excel'i bırakacağım. Excel'e girip oradan Kalgur'u seçip buradan buraya ulaşabilirsiniz. Burada ben bilmeniz gereken her şeye değindim. Fakat şimdi bir baştan sona değineceğiz. Gold kasmak. Her şeyden önemlisi gold kasmak. Şimdi gold kasamıyorsanız lig mekaniğinden bir şey kazanmayı unutun. Çünkü gold kasmak her şeyden çok önemli. Niye? Yüksek seviye işçiler almanız lazım. Bu yüksek seviye işçilere güzel bir para vermeniz lazım. Bu parayı da karşılayacak gold lazım. Ama bu gold kasmak şey olmamalı. Dümdüz tier 16 map'te normal gold kasmak veya efendime söyleyeyim sentez map'i falan böyle hiçbir şekilde size divine kazandırmayan, huzuli, sizi vakit kaybettiren taktiklerden uzak durun bence. Öncelikle ne yapmak lazım? Gold kasmak deyince bir yandan da size para kazandırsın ki yapmak mantıklı olsun. Dümdüz kutu farmına oturun. Kutu farmı burada da paylaşmıştım Atlas önerilerinde de. Kutu farmı bayağı iyi para kazandırır. Hem gold kasarsınız hem de divine kasarsınız. Bu gold farmı sayesinde, bu kutu farmı sayesinde. Şimdi bu kutu farmında ne yapıyoruz? Poe Planner'a böyle Atlas'ınızı bu şekilde ayarlıyorsunuz abi. Strongbox'ları, Beyond'ları vesaire alıyorsunuz. Ardından da geliyorsunuz buraya Scarab'lardan. Ambush Scarab kullanacaksınız. Hidden Combat, Discernment. Bunları kullanıyoruz. Peki normalde şey kullanıyorduk. Containment kullanıyorduk ama Containment bayağı pahalı. O yüzden de Containment kullanmayın. Containment yerine bir tane daha Ambush Scarab koyuyoruz fazladan. Yani ana taktik bu prensip. Ayrıca map ayarlamaya geleceğiz. Map ayarlamada Mesa veya Jungle Valley yapabilirsiniz. Mesa'da öncelikle map'e girip boss'u keseceksiniz. Bunun kaçarı göçeri yok. Peki bunu nasıl yapacağız? 80 artı kuant yapacağız minimum. Yani minimum 80 artı kuantınız olacak. 2 alchemy 2 sucking fazla atın. 80 artı kuantlı maplere girin. Bunlardan çok güzel currency geliyor. Peki ve gold geliyor aynı zamanda. Peki bu kadar yeterli mi? Hayır, Ambush'u seçeceğiz buradan ve üstüne de Eater of Word'u seçeceğiz. Bu kutu farmı, gold farmı, canınız ne istiyorsa onu diyebilirsiniz. Kutu farmı size bayağı bir gold sağlayacak. Bu şekilde gold kasabilirsiniz. Eater of Word'u seçiyoruz. Ayrıca yapabiliyorsanız kesinlikle bunu Tier 17'de yapın. Tier 17 gayet kazançlı oluyor arkadaşım. Tier 17 maplerinizi böyle ayarlayın abi. Tier 17 mapinde girin. Tier 17 mapinde çok daha fazla kazanç. Ve üstüne şey atın abi. Delirium Orb atın bu farmı yaparken. Delirium Orb da fazladan pack size verir. Jack olur yani. Ve üstüne Ornate Incubator basmayı unutmayın. Ornate Incubator'lar bayağı kazançlı. Reddit'teki datalardan öğrendiğime göre 8'de 1 oranında Divine getirme şansı var. Bunların tanesini 5 kaos 6 kaos'tan alırsınız abi. Ya 6 kaos'tan aldınız diyelim. 8 kere 6 ne oluyor? 48. 48 kaos'a bir Divine almış gibi bir şey oluyorsunuz. Bu Ornate Incubator'ları kesinlikle kullanın. Sağ tıklayıp böyle itemlerinizin üstüne getirip kullanabilirsiniz inkubatörleri. Ve üstüne 4000 küsür bir yaratık öldürdükten sonra Ornate Incubator patlıyor ve size currency veriyor. Yani Divine, bol Divine alabilirsiniz o sayede. Peki Trinket slotunuzu açın. Trinket, herhangi bir Trinket aldığınızda direkt Trinket slotu açılıyor. Önce map'e giriyoruz, boss'u kesiyoruz, sonra map'i lootluyoruz. Çünkü altarlardan herhangi bir şekilde boss altarı gelmesin. Fazla quant rarity gelsin. Gold drop'unu rarity etkiliyor. Bu yüzden de rarity ne kadar fazlaysa o kadar fazla gold düşüyor. Veya Jungle Valley'de direkt yapabilirsiniz. Jungle Valley'de boss yukarıda olduğu için daha çıkmamış oluyor. Bu yüzden
yüzden de hiçbir şekilde map'te boss altarıyla karşılaşmıyorsunuzdur. Bu yüzden de Jungle Valley'i de yapabilirsiniz. Ve üstüne dediğim gibi rarity ne kadar fazlaysa o kadar fazla gold demiştim. Bu yüzden de bu tarz böyle gold üzerine yaptığınız bir farm varsa alın abi böyle bir şey kullanın. Atıyorum şunun yerine Immofreeze yerine koyup bu şekilde rahat rahat farmınızı yapabilirsiniz. Güzel bir şekilde goldunuzu kasabilirsiniz. Şimdi goldumuzu kastık diyelim. Bizim her şeyden önemlisi kaliteli işçi lazım bize. O yüzden de şu 22 binlik reroll'dan atıyoruz ve kaliteli işçiler alıyoruz. Burada 9'lu 10'lu işçiler bulabiliyorsunuz. Bu sayede de kaliteli işçileri alabilirsiniz. Örneğin Disenchanting 9 geldi veya gemici 10 level geldi. Bizim için ilk önce farmerları arttırmanız lazım. Mapper'ları arttırmanız lazım, yani 9 level 10 level yapmanız lazım ve gemileri 9 level 10 level yapmanız lazım. Bu üçü bizim için çok 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 değerli. Şimdi geldik tarla kısmına. Tarla kısmı çok elzem. Şu tarla kısmında şöyle de görebilirsiniz burada. En verimli tarla düzeni bu şekilde yapmak. İnsanlar geliyorlar, değişik şekillerde deniyorlar ve bu denemelerini de tek tek yazıyorlar ve üstüne en mantıklı yol olarak bunu buluyorlar. Buradaki amaç ne? Zantimum mesela en zor üretilen bitki. Bu yüzden de ondan 2 tane pilot ayırıyoruz bu Zantimum'a. Peki amacımız ne burada bunu yaparken? Hepsinden olabildiğince eşit oranda biriktirebilmek bir saat içerisinde. Yani saat başında hepsinden olabildiğince eşit ve olabildiğince fazla ürün yapabilmek. Burada ne yapıyoruz? Zantimum en zor olduğu için Zantimum'a 2 tane pilot ayırıyoruz. Orgaur sonradan çok zor olduğu için Orgaur'ta 10-10-10 işçilerimizi koyuyoruz. Yani en önemli işçilerimizi Orgaur'ta koyuyoruz. Orgaur'taki işçilerimiz en iyi işçilerimiz olsun. 10-10-10 gibi. Ondan sonra Zantimum'da 8'ler 9'ları koyabilirsiniz. Pumpkin de zor üretiliyor. Bu yüzden de Pumpkin'e de kaliteli işçiler koymaya çalışın. Olabildiğince 9-10 level işçileri, farmları buraya koymaya çalışın. Bu sayede de hepsinden olabildiğince eşit oranda kasabileceksiniz bir saat içerisinde. Burada kaynak da belirt. Burada uzun uzadıya değinmeyeceğim maalesef. İsteyen varsa, meraklısı varsa buraya ben koydum. İsteyen alır. Bayağı uzun okur. Kaynak olarak da belirttim. Tek tek adam da açıklamış. Ben burada kaynak olarak belirttim. Buraya değinmeyeceğim çünkü video çok uzun olur. Şimdi geldik Mapper'a. İkinci seviye olayımız Mapper. Mapper'da olayımız ne peki? Mapper'da en üstteki map completion %75 ve üzeri olacak. Yani bunun kaçları gösteriyor. En üstteki map completion, yani şurada map'i koydunuz, üstteki map completion %75'in üzeri olacak. Yoksa loot mut alamazsınız. Loot beklemeyin. Ayrıca en alttaki ölüm olasılığı da şurada %1 yazıyor ya. Bu da minimum %5 ve 6 olacak. Yani %6, %7, %10 falan olursa patır patır ölüyorlar. %10'la ölür mü demeyin. Harbi yatıp duruyorlar. En iyisi ise beyaz Guardian map'leri dönmek. Yani bütün map'leri arasında en mantıklısı beyaz Guardian map'leri yollayacaksınız. Neden? Eğer map'i complete edebilirse fragment geliyor %100. Peki map'i complete etmesi için de ne yapıyoruz? 9 level yani yüksek seviye mapper'lar getirmemiz lazım. Yüksek seviye mapper'ları getirirsek bununla map'leri katlayıp orada Guardian kesip Guardian fragmentlerini alırlar. Mesela burada 9 ve 10. seviye mapper'larım var benim. Gördüğünüz gibi hepsini %100 yaptılar. Bu ne demek oluyor? Hepsinden %100 olasılıkla fragment alacağım demek oluyor. Hemen açıyorum ilkini. Gördüğünüz gibi fragmenti alıyorum. Tertemiz bu şekilde toplayabilirsiniz yani. Diğer mapleriniz de aynı şekilde. Bunda da aynı şekilde. Ama eğer burada kalitesiz mapper'lar var. Mesela 8 level, 7 level, 7, 7, 7. Kaliteli olmadığı için de 77, 78, 80, 90 vesaire oluyor. Bu yüzden de kaliteli işçi çok önemli. Mesela burada da 9 ve 10. seviye işçilerim var, mapper'larım. Ve gördüğünüz gibi hepsi %100 abi, bir tanesi hariç. Bunlardan da ne demek oluyor bu? %100 olasılıkla fragment alacağım anlamına geliyor. Bu da direkt karınızı çok güzel katlıyor. Şimdi geldik en önemli kısımlardan bir tanesine. Burası çok önemli. Çünkü ana değişken burası. Ana değişen olay burası burada. Şimdi gemide bir yere bir şey yollarken normalde DAS ne yapıyordu? Daha iyi gelmesini sağlıyor. Daha fazla gelmesini sağlıyor. Şimdi DAS değişti. Peki nasıl oluyor hocam bu? Mesela gördüğünüz gibi. Şöyle bir örnek vermek gerekirse. Mesela bir corn yolladınız. Shipment value ne oldu? 15 oldu. Peki buraya eğer 15 girerseniz tak ne oldu? Shipment value'yu 2'ye katladı. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Yani sanki bir tane daha fazla corn koymuşum gibi, yani 15 daha olmuş gibi, yani 2'ye katlıyor ürünlerinizi. Umarım anlatabildim. Yani ürünün değerini 2'ye katlıyor gibi düşünebiliriz. Veya mesela 100 bundan yollayacağım diyelim, 0 bundan. 1500 değil mi? Eğer siz 1500'de DAST yollarsanız, yani shipment value'ye kadar 1500'de DAST yollarsanız hop ne oldu?
Shipment value 2 katına çık. Ama. Diminishing return diye bir şey var bu oyunda. Diminishing return ne oluyor? Bir seviyeden sonra artık azalan bir getirisi oluyor. Yani Dust o zaman abi 1500 diye 5000 koyalım olsun bitsin. Hayır abi öyle olmuyor. Burada diminishing return giriyor devreye. Peki ne kadar yapacağız yani? Maksimum ama maksimum shipment value'ya kadar koyacaksın. Önce bütün ürünlerini koydun. 100 diyelim. Ne oldu? 7800 oldu. Tamam senin maksimum koyacağın DAS miktarı 7800 hocam. Eğer 7801 koyarsan o sonradan ekledikleri çöp oluyor. Çünkü diminishing return'a uğruyor. Umarım anlatabildim. Shipment value'ya kadar koyun maksimum. Peki shipment value'dan daha az da koyabiliriz. Mesela shipment value 7800, 5000 de koyabiliriz. Sorun yok. Yeter ki o maksimumu geçmeyin. Diminishing return'a uğramayın. Çöp etmeyin dastınızı. Peki mantığı anladınız umarım. Bir önceki videoda da değindiğim ana bir mantık vardı. Ona tekrar değinmemde fayda var diye düşünüyorum. Burada siparişler var. Her bir limanın kendi siparişi var. Bu kendi siparişlerinizi yerine getirerek buranın levelini arttırıyorsunuz. Gizli bir level var yani. Gizli bir level barı var orada. O level barı doluyor. Yani ben buraya 75.000 mesela Petrified Ember istiyor. Eğer 75.000 Petrified Ember ore koyarsam veya 75.000 5'te 1 olasılık etkisi oluyordu ya. Yani 75.000 ne oluyor abi? Şöyle göstereyim. Bölü 5 yaparsak ne oluyor? 15.000. 15.000 Petrified Ember koyarsam buraya hop burası level alacak. Niye 5 ile çarpıyordu? Yani daha fazla etkisi vardı. Ve levelini arttırırsanız gizli arkada gözükmeyen bir leveli var limanların. O leveli arttırırsanız da daha iyi ödüller alacaksınız. Orayı bir kesin yapıyorsunuz başlangıç. Ardından demiştim ya size bir önceki videoda lüks kajulu kuru yemiş yapacağız diye. Şimdi o lüks kajulu kuru yemiş miktarı değişti. Olayı komple değiştirdiler. Peki ne yaptılar abi? Şöyle bir şey yaptılar. Dust etkisi artık çok büyük. Ve bir dünya sample size'dan sonra ben size şunları söyleyebiliyorum ki Dust aşırı önemli. Zaten Dust veren unitlerin de fiyatlarının artmasından dolayı siz de anlamışsınızdır umarım. O Dust'ın etkisinin ne kadar yüksek, ne kadar büyük olduğunu. Çünkü ne demiştim size biraz önce? Bir corn yolluyorsun 15 shipment value, 15 koyuyorsun, DAS koyuyorsun shipment value'ya kadar. Hop ne oluyor? 30 shipment value. Yani bir tane daha corn koymadan corn koymuş etkisi yaratıyor burada. Tomatırdık DAS. Umarım anlaşılmıştır. Şimdi geldik buraya. Total shipment value 1-10 arası olsun ya da 30-50. Ona birazdan değineceğim. Risk artarsa geminiz GG olabilir. Onu dikkat edin kesinlikle. Mesela kötü gemiciler burada değil mi? Veya şu ortada. Kötü gemicilerle mesela yüksek şeyler yolladığınızda bak gördünüz mü risk artıyor. Risk artarsa ne oluyor? Gemi komple yok olma riski var. Ona lütfen dikkat edin. Geminiz yok olmasın. 50 milyonluk bir gemi yok olursa harbi üzülürsünüz. Hangi limana yolladığımız da önemli. Eğer mesela tatlı istiyorsak Nagakonu Teonu'ya yolluyoruz. Yani burada Nagakonu ne burada? Gördüğünüz gibi burada Nagakonu şurada yazıyor. Buraya yollarsan tatlı alacaksın. Onuhi nerede? Bu da buraya da yollarsan tatlı alacaksın. Ama Nagakonu ve Teonuhi hariç yani Ribbonfall, Pondium veya Kalgura yollarsan ise Ruin alacaksın. Yani Power Rune vesaire alabileceksin. Onlara yollarsın. Şimdi geldik limana yollama, lüks kaşılı kuru yemiş yapma kısmına. Burada her şeyden önemlisi burada shipment value çok önemli. En üstteki değer önemli. Bu en üstteki değere göre yapıyorsunuz. Bunları olabildiğince yakın koymaya gayret edin. Hani bundan full bundan koyup bundan az koymayın yani. Olabildiğince yakın koymaya çalışın. Ve burada olabildiğince shipment value aşırı önemli. Mesela geldiniz 2 milyon. Eğer şöyle bir şey var. Bu tabii tamamen istisna. Şurada gelip mesela 10-30 arası sekli top dedin abi ben orada Divine aldım. Alabilirsin. Veya efendime söyleyeyim 0-1 milyon arası çöp dedin abi. Ben 800K yolladım. Ben oradan Divine alabilirsin. Bu tamamen istisna. Ama istisnalar kaideyi bozmuyor arkadaşım. Ve bu binlerce sample size'dan oluşan bir örnekleme. Ve bunu ben sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi bu sample size'a göre şu olay var. Eğer 0 ile 1 milyon arası yollarsanız mesela 900 yolladınız değil mi? Veya 200 yolladınız. Bu gemiden hiçbir şey beklemeyin. Çöp. Tamamen fuzuli olacak. 0 ile 1 milyon arası shipment value ile gönderdiğiniz gemi çöp olacak. Peki 1 ile 10 milyon arası Divine Orb gelecek. Bu ne demek oluyor? Yani şurada 1 milyonu geçirdiniz. 300 dediniz değil mi? Veya şuradan şöyle yapalım. 1.4 dediniz. 1.4'te
Buradan alayım. Ve ne oldu toplamda? 1.4'te buradan aldım. 1.4'te burada. Yani 3 milyona yakın bir oldu. 3 milyon. Bunu yollarsınız %90 olasılıkla Divine Orb alacaksınız. 1 ile 10 milyon arası. Peki şöyle bir durum var şimdi. PetroExcel'de bu currency'ler önem sıralamasına göre değişiyor. Mesela en fazla Kaos düşüyor. Ondan daha nadir olan Divine Orb. Ondan daha nadir Secret Orb. Ondan daha nadir Mirror Shard. Gemilerde şöyle bir şey oluyor. 0'la 1 milyon arası size Kaos geliyor. Herhangi bir Fusing falan gelecekse onlar Kaos'a dönüşüyor. Peki 1 ile 10 milyon arası ne oluyor? Bu düşecek Kaoslar azalıyor. Onlar Divine'a dönüşüyor. Yani 0 1 ile 10 milyon arası ne oluyor? 17 Kaos geliyor. 20 Kaos geleceğini. 2 tane de Divine geliyor yanına. Peki 10 ile 30 milyon arası ne oluyor? Mesela 20 Kaos gelecek değil mi? 5 Divine gelecek. Eğer 10 ile 30 milyon arası olacaksa burada 2 Divine gidiyor. Secret Orb'a dönüşüyor. Yani Divine gelmek yerine Secret Orb'a dönüşüyor. Yazık oluyor yani. Günah oluyor. Mahvediyor yani oradaki şeyi, loot'u. Ama tabii ben 20 milyon yolladım. Divine Orb alabildim. Alabilirsin tabii ki de. Fakat buradaki Secret Orb'a dönüştürdüğün için bunlar aslında bir nevi çöp etmiş oldun yani. Daha az shipment value ile daha iyi loot'lar alabilirdin. Ardından geldik. O zaman ben abi 1 ile 10 milyon arası yollayayım full. Dersen ki o da olmuyor. Neden? Divine Orb şimdi Secret Orb'a dönüştü ya diyelim Divine Orb'lar. Secret Orb'a düştü 10 milyonla 30 milyon arası. 30 milyonla 50 milyon arası bu Secret Orb gidiyor abi, bir tane Secret Orb azalıyor. O da Mirror Shard'a dönüşüyor. Bir Mirror Shard'a dönüşüyor ve örnek loot'un bu oluyor. Peki o zaman abi ne kadar fazla yollarsak o kadar alalım. Hayır, öyle de olmuyor. 50 milyon cap sınırı var. 50 milyon en fazla alabileceğin loot. Yani Secret Orb buradaki ne oluyor? 2 Divine daha gidiyor. Bir Secret Orb daha geliyor. Bir Secret Orb gidiyor. Mirror Shard oluyor. Dönüşüyor yani. Convertleniyor birbirine. Ve ardından Mirror Shard gelecek sana. Peki o zaman şey diyebilirsiniz. Abi o zaman ne kadar fazla yollarsak o kadar iyi. Hayır, öyle de olmuyor. 50 milyon cap sınırı var. Yani 50 milyon shipment value'ye ulaşırsan arkadaşım, şöyle göstereyim sizlere. 50 milyon shipment value'den sonra vermeyin abi. Neden? 50 milyon cap sınırı var. Peki abi 51 milyona çıkıyor ama. Çıkıyor ama hayvan gibi diminishing return'a uğruyor. O verdiğiniz fazladan corner, vettir bilmem ne yanıyor bildiğin. Çöp oluyor. Bu yüzden fazla şey yapmayın. Olabilecekse maksimum 50 milyon verin. 50 milyonda durun. Şimdi ben abi okey mantığını anlattın iyi güzel ama ben anlamadım. Ben şimdi ne vermem gerek? Şimdi iki taktik var. Ana taktik. Şimdi fakirsen eğer 1 ile 10 milyon arası yolla. Yani 0 ile 1 milyon arası hiçbir şekilde yollamıyorsun. 1 ile 10 milyon arası yolluyorsun. Bir divine alıyorsun. Bol bol divine'larını cukkalıyorsun. 7 milyon, 6 milyon, 5 milyon, 3 milyonluk yolluyorsun. Az gemi yolluyorsun fakat yolladığında da kaliteli yolluyorsun. Umarım anlaşıldı. Peki ben zenginim abi. Hiçbir sorun yok. Ben zenginim, hayvan gibi zenginim. O zaman minimum 30 milyon yolluyorsun. Sakın ama sakın 10 ile 30 milyon arası yollamıyorsun. Mesela 20 milyon yolladığında fazladan sekli torp alacaksın. Huzurlu, yazık günah. Onun yerine biraz daha bekletip 30 milyon minimum koysan Mirror Shard alma olasılığın var. Ya onu bilerek yani minimum 30 milyonla 50 milyon arası yolla. Maksimum 50 milyon. Veyahut fakirsen de 1 ile 10 milyon arası. Ben genelde ne yapıyorum? Şöyle göstereyim size. Ben 1 milyonluk bir gemi yolluyorum. 10 milyonluk bir gemi yolluyorum mesela veya 5 milyonluk. Ama bir yandan da 30 milyonluk o büyük postayı da bekletiyorum. 30 milyonluk büyük posta geldiğinde de 30 milyonluk bir gemi yollayıp tek seferde mirror şartlarımı alıp cebe atıyorum. Ya bu şekilde yapabilirsiniz ya gemi yollama. Gemi yollama bu kadar basit. Abi şimdi diyeceksin ki bana fazla fazla DAS lazım. Neden lazım? Evet bayağı lazım. Bayağı lazım. Neden lazım? Şöyle. Bir vet yolladın. 12 shipment value'ya. 12 DAS yolluyorsun. Ne oluyor 24? Yani bir tane daha vet koymuşsun gibi etkisi oluyor DAS'ın. Yani bildiğin oradaki ürettiğin production'ları taklit ediyor o DAS aslında. 2 katına çıkarıyor shipment value'yu. Bu yüzden de aşırı önemli. Peki DAS yapacağız. DAS yapmak başta zor gibi gözüküyor. Çünkü ana mantığı anlamadığınız için bazen zorlanabiliyorsunuz. DAS nasıl yapacağım o kadar ben? Hani diyeceksiniz. Neden? Abi item koyuyorsunuz. Bu ne abi? 6K veriyor. 6K veriyor. Ben nasıl 15 milyon DAS yapacağım abi? 10 milyon DAS nasıl yapacağım diyorsunuz. Aslında çok basit. Ben burada sizlere DAS içinde bir yer ayarladım. DAS içinde çok güzel bir site var.
Şimdi DAS artık aşırı önemli. Dediğim gibi bir shipment value oranında gemiye ekleme yapıyor, taklit ediyor. Onu söyledik zaten. Ve bu yüzden DAS veren unitler çok çok pahalı. Mesela zor düşen unique itemler daha fazla DAS veriyor. Yani özellikle tier 0 bir unique koyarsanız çok çok fazla veriyor. Örneğin mesela ne veriyor abi? Örneğin Mesh Blood'ımı bir koydum, 2 milyon veriyor. Ya Mesh Blood bile 2 milyon veriyor. Ben o 20 milyon 30 milyon DAS'ı nasıl yapacağım? Şimdi ne kadar fazla zor düşen bir Unix'e tier 0 ise o kadar fazla DAS veriyor. Burada size tek tek bir listesini paylaştım. Reddit'te gördüğüm bir listeydi. Hangi item ne kadar DAS veriyor, burada hepsini görebilirsiniz. Bunlar mesela 1.7 yazıyor abi, sende 2.2 oldu mesela DAS. Bunun sebebi şu. Quality attığım için. Yani burada DAS veren unitlere quality atmayı unutmayın sakın. Quality atarsanız daha fazla DAS veriyor. Peki bu unique'ler için oluşturulmuş 3 tane trade linki bırakıyorum. Mesela baktığınız burada Leonidas Glacier var abi. Leonidas Glacier alayım diyorsunuz. Bir giriyorsunuz siteye. Leonidas Glacier yazıyoruz abi. Bir bakıyoruz 2,5 milyon 2,6 milyon. Ben buna nasıl bu kadar para vereyim diyecek. Şimdi onu da anlıyorum. Onun için de size en iyi itemleri tek tek trade linklerini buraya paylaşıyorum. Bu trade linkleriyle beraber direkt satın alabilirsiniz. Atıyorum ben bayağı bir fakirim abi. Ne yapacağım diyorsanız bu trade linkine tıklıyorsun. Tak tek tek istediğini seç, beğen, al. 5 Gauss, 5 Gauss, 5 Gauss, 5 Gauss. Peki bunlar bayağı bir size şey verecek, DAS verecek. Fakirler için dedik. Peki memurlar ne yapacak? Biraz daha pahalı unique'leri satın alabilir yani. Memurlarda buradan 2700 tane item var. Buradan satın alabilir. 5 Gauss'luk, 5 Gauss'luk, 10 Gauss'luk, 8 Gauss'luk. Bunlar bayağı bir fazla DAS veriyor. Mesela memurlar için aldığım herhangi birkaç unique atayım sizlere. Bunları ben 10 Gauss'a 15 Gauss'a almıştım. Mesela bundan koydum memurlar için. Gördüğünüz gibi bir tanesi 100K veriyor. Yani bundan 10 tane koysan direkt 1 milyon abi kafadan. Ya bu yüzden de çok fazla DAS veren böyle unique'leri ben sizler için burada koydum. Direkt trade linklerinden direkt alabilirsiniz abi. Bütün o fazla fazla DAS veren unique'ler burada var. Direkt tıklayıp al geç. Sonra zenginler için yapılan, sadece zengin arkadaşlar ilgilensin. Abi ben fazla production yapamıyorum, üretim yapamıyorum fazla. Yani bana olabildiğince fazla DAS versin ki yaptığım az sayıda üretimi direkt 2 katına çıkarsın. Onu ne yapacağız? Geliyorsun buraya, zenginler için olan trade'e tıklıyorsun. Buradaki itemlerden alabilirsin. Burada zenginler için fazla fazla DAS veren unique'lerin tek tek implicitleri, tek tek modifier'ları koyuldu. Sen buradan direkt tıklıyorsun, satın alıp geçiyorsun. Benim size tavsiyem ne olur? Genel bir tavsiyem. Buraya Activate Live Search alın. Çünkü maksimum 60 Gauss dedim ve insanlar sadece senin benim gibi değil, bir dünya insan bunları Live Search'te arıyor. Bu yüzden de Live Search'ı al. Herhangi bir unique item düşerse direkt trade at. Al abi. Sonra gel buraya. Mesela bunları ben almıştım biraz önce. 50K olsa. Gel abi bunları at. Ne veriyor mesela bu? 300 bin DAS veriyor bu. Mesela bu da 300K, bu da 300K. Fakat buraya armut gibi atmayın. Şimdi aklıma geldi. Buraya quality atıyorsunuz abi. Bunları quality atmadan sakın sakın atmıyorsunuz içeriye. Geliyorum quality'lerini attım. Quality'lerini attıktan sonra gördüğün gibi 350K, 360K bana artık DAS veriyor. Bu da 375K DAS veriyor. Peki bu da fakirler içinden aldığım bir unique'ti. Fakirler için olan da 57K DAS veriyor. Bu tarz unique'leri abi satın alıp direkt koyabilirsiniz. Veya bunları isterseniz siz buradaki Dacia'ya koyduğum linkten direkt buradaki unique'leri sizin filtreniz'e ekleyebilirsiniz. Buradaki gördüğünüz unique'lerin hepsini filtreniz'e ekleyin ki düştüğünde direkt Dust olarak buraya koyun. Dust olarak geri alın. Haberiniz olsun. Bunu sürekli patır patır yapın abi. Dust'larınızı biriktirin. 10 milyon 20 milyon Dust'larınız olduğunda da buraya güzel bir lüks gajolu kuru yemiş hazırlayın. Örneğin mesela 30 milyon, minimum 30 milyon olsun zenginseniz eğer. Fakirseniz de 1 ile 10 milyon arası yollayın abi. Ve bu şekilde Divine'larınızı, Mirror Shard'larınızı alın abi. İyi Mirror Shard almalar. Umarım faydalı bir içerik olmuştur. Elimden geldiğince sizlere açıklayıcı bir şekilde anlatmaya çalıştım. İyi günler dilerim. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.